Doğru DTF transfer baskı nasıl yapılır serimizin ikinci videosu. iPhone'un portre modunda çektiğiniz bir fotoğraf nasıl azıcık işlemle bu şekilde baskı yapılır ve tramlı baskı yani tuşeyi incelten delikli baskı detayları. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için DTF doğru transfer baskı nasıl yapılır serisinin ikinci videosunu hazırladık. Bu gördüğünüz tişörtü ben önceden haliyle bastım. Fakat sizin için nasıl yapıldığını kısaca anlatacağım ve önceden basarken çektiğim videoları kullanacağım. Dilerseniz ilk önce bunun üzerinde kullanılan teknikten bahsedeyim. Bu fotoğrafı iPhone'la çektim. iPhone'un portre modu var biliyorsunuz. Portre modu bir de stüdyo ışığı denilen arkası siyah çevirebilme özelliği de var. Bildiğim kadarıyla iPhone 10 yani iPhone X ile beraber başladı. 10, 10s, 11, 12, 13 serilerinin tamamında Pro veya normal Maxi veya küçük fark etmeden bu özellik var. Çektiğim fotoğraf buydu. Ayarlardan ilk önce alttan sahne ışığına çevirip arkasını siyah yaptım. Sonra da yukarıdaki diyafram ayarından arka fondaki her yeri kararttım. Siyah çevirdikten sonra tabii Photoshop'ta kendiniz çok uğraşarak belki bu hale getirebilirsiniz. Fakat Acrolib yerine ek ücrete tabi bir önceki videoda bahsettiğimiz CAD-Link'in Digital Factory yazılımını kullanırsanız birkaç tıkla bu çıktıyı alabiliyorsunuz. Çıktının özelliği etrafındaki siyahı atıp ama bu keskin hatlı bir siyaha geçiş değil. Kenarlarında yumuşatma var. Oraları çirkinleştirmeden basıp siyahı da aynı zamanda kumaştan alıp bakın buraları boş mesela. Üzerinde siyah mürekkep yok. Ve de yakın çekimden göstereyim. Uzaktan göremediğiniz aşağı yukarı böyle nasıl söyleyeyim 30-40 santimden daha yakın baktığınızda görebildiğiniz minik minik delikler atarak baskı yapıyoruz. Bu minik deliklerin özelliği ne derseniz ellediğinizde inanılmaz yumuşak bir tuşe veriyor. O plastik hissini oldukça azaltıyor. Tabii ki kumaş hissi değil ama eğer bizi ziyaret edip ofisimizde demo isterseniz veya bitmiş ürünlere bakarsanız fark edebileceğiniz, elleyip dokunabileceğiniz bu hissi vermenizi sağlıyor. Bunda yine ayar detayına girmiyorum. Tabii ki bizle alışveriş yapan siz değerli müşterilerimize bunların ücretsiz detaylı eğitimini veriyoruz. Sadece ufak özetleyeyim. Siyah attırıyoruz. Rasterize deliklerini ayarlıyoruz. Milyon çeşit ayarı var. Günlerce farklarını anlamak için ben kurcaladım. Sizin kurcalamanıza gerek yok. Biz yardımcı olacağız. Delik boylarını vesaire ayarlıyorsunuz. Bir de sonuçta delik bastığınızda baskı alanınız azaldığı için renkleri dengelemeniz gerek. Renklerine bir boost yapıp renklerini de canlandırıyorsunuz. İsterseniz daha önceden hazırladığım bu transfer baskı videosuna geçelim. Ama ondan önce belirtmek istiyorum. Tek baskı olduğu için tabii ki rulo cihazında değil, Printek masaüstü DTF yazıcımızda çıktığı aldık. Elle tozladım, fırınladım. Bununla alakalı nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu videoyu uzatmamak için eklemiyorum. Sağ üst köşeye manuel tozlama nasıl yapılır videosunun bağlantısını ekliyorum. Şimdi gelelim uygulama kısmına. Burada aslında etrafını kesmenize gerek yok. Benim kesme nedenim daha rahat tişörte yerleştirebilmek. Küçük bir parça olduğunda gözüm daha az yanılıyor diyebilirim. Bu arada dikkatinizi çekmek isterim. Kenarlarda ve bazı siyah geçiş yerlerinde üzerine beyaz basılmamış durumda. Bu Acrolib'deki Decrease veya Digital Factory'deki çok ayarıyla değil, bir önceki videoda bahsettiğim alfa kanalı ayarıyla yapılıyor. O videoyu da seyretmek isterseniz sağ üst köşeye bağlantıyı bırakıyorum. Şimdi kestiğimiz için daha rahat bir şekilde yerleştiriyoruz ve 10 saniye presliyoruz. Bu sırada geçen videomuzda kupon vermeyi unuttuk ama zaten
1 veya 2 gün arayla yayınlayacağımız için bizi affedin. Puf kendinden kabaran tekstil folyosu ürünlerimiz için %15 indirim kuponunuzu sağ üst köşede bulabilirsiniz. Video yayınlandıktan sonra 10 gün boyunca kullanabilirsiniz. Bu arada 10 saniyemiz de doldu. Bu ürün ılık veya soğuk soyulan bir ürün olduğu için camda bir soğuttum, geri getirdim. Şimdi ilk etapta bu kenarlardaki degrade geçişlerde hafif beyazlık görüyorsunuz ama o beyaz mürekkepten değil, poliüretan transfer tozundan. Şimdi fiksaj yapacağız ve baskımız daha iyi malzemenin dokusuna işleyecek, o hafif beyazlıklar da kaybolacak. Fiksaj için üzerini yağlı kağıtla kapatmanız yeterli. Sonra tekrar 5 ila 10 saniye aynı ayarlarda presleyebilirsiniz. Ben şimdi bu aradaki 10 saniyeyi atlıyorum. Şimdi bu bar gördüğünüz geçiş zaten benim genelde atlamalarda kullandığım efekt. Yağlı kağıdımızı kaldıralım. Bakın o geçişler ne kadar daha güzel ve net oldu. Uygulamamız bitti. Ben tişörtü de değiştirdim. Bu arada şeyi de hatırlatayım. Bu da DTF hibrit baskı. Bu krom efektini tekstil folyosuyla sağlıyorsunuz. Bu tişörtün videosu için de bağlantıyı yine size göre sağ üst köşeye ekliyorum. Konu hakkında detaylı bilgi almak isterseniz aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki bize WhatsApp hattımızdan, e-mail adresimizden, santralımızdan ulaşabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Uzun bir karantina arasından sonra 2 tane video arda arda yayınladık. Yeni videoları hızla çekmeye devam edeceğiz. Arada bir peçete üzerine transfer baskı videosu da düşünüyoruz. Eğer bu yeni videolarımızı kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz yeni video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna da basarsanız bizim için çok güzel bir hareket yapmış olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.